Demokon'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Yine çayımızı suyumuzu aldık ve videomuza başlıyoruz. Birinci bölümden bir eksiğimiz vardı. Plate'i çıkartmadan bitirmiştik. Video uzun olduğu için ilk önce dilerseniz o bölümü bir bitirelim. Evet arkadaşlar, şimdi vidalarımızı aldık. Bakın şurada şöyle göstereyim size de. Çentikler atılmış. Bu çentikleri böyle biraz ittirmemiz lazım ki şu plastik parça çıksın. Yakından göstereyim. Bakın bunlar. He, böyle mi çıkartıyorsun? Ciddi olamazsın. Bu kadar kötü olma. Hadi be. Yani bunun bu şekil çıkmaması gerekiyor arkadaşlar normalde. Düşün, o kadar dandik bir alüminyum ki plastik zannettim. Allah iyiliğini versin. Nasıl yamuluyor. Neyse, zaten ucuz malzemeden ancak bu kadar olur. Yalnız PCB'si iyi arkadaşlar. Yani bakın ne kadar net, güzel kaynaklar atılmış. İnce kaynak ama gayet güzel, başarılı. Güzel, sevdim. Ama bunun böyle çıkmaması gerekiyordu. Hemen şunu şöyle alalım. Ve şuradan devam edelim. Evet arkadaşlar, bunlar yağlı çıktı. Şuradan anladım, yani elim sürdüm, yağlı geldi elime. Bunları özel olarak bir daha çıkartmayacağım. Buradan şuradan hemen yağlayacağım bunları arkadaşlar. Sizlere zaten bunun hepsini detaylı bir şekilde göstereceğim. Belki de çıkartırım, belli olmaz benim huyum. Yalnız güzel, yani şöyle göstereyim. Çok sallanmıyor. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Şöyle sabit tutabilirsem. Çok sallanmıyor. Tabii ki de sallanma var ama çok değil. Yani bu daha ne olsun diyeceğim. Böyle diyeyim. Hoşuma gitti. Belki komple söküp bu alt plakayı siyaha boyayabilirim. Böyle bir şey, manyaklık yapabilirim. Ama uğraşmaya da bilirim. Bakalım nasıl olacak. Gün geçtikçe anlayacağız biz bunu. Uzun bir proje olsun istiyorum birazcık. Ama çok da fazla uğraşmak istemiyorum. Bunu çünkü zımparalayacağız. Sprey boyayla boyayacağız. Astar atacağız vesaire vesaire. Evet, şöyle bir kontrol ediyorum ben. Neyse, güzel bir PCB arkadaşlar. Şöyle görün sizde. Şimdi bunu adam edeceğiz. Bakalım nasıl bir şey olacak. Ben de çok merak ediyorum. Neyse, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bunlara daha devam edeceğiz. Merak etmeyin. Bakalım hangi gün neler yapacağız. Ben de sabırsızlıkla bekliyor olacağım. Bugünlük bu kadar. Saat kaç olduğunu hemen böyle bakalım. Saat 11.30. Şimdi arkadaşlar bir özetleme geçelim. Keycaps'leri çıkarttık. Switch'leri çıkarttık. PCB'yi çıkarttık. Yani klavyemizi tamamen parçaladık. Aynı zamanda bunları yaparken keycaps'lerin detaylarından bahsettik. Switch'lerin detaylarından bahsettik. Switch'lerde özellikle çıkartırken kırmıştık. Bunlardan bahsettik. Şimdi ise yağlama işlemi yaparken bize gerekli olan ürünler neler? Neler yapmalıyız? Nasıl yapmalıyız? Bunu biraz konuşacağız ve sonrasında videomuz bitecek. Önceki videomda biraz mousepad pislenmişti, yani tozlanmıştı. Ben böyle şeyleri çok sevmediğim için şimdi mousepad'imi ilk önce değiştirmek istiyorum. Arkadaşlar, bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde tamamıyla klavyemizi yağlayacağız. Türkçe konuşacağım. Looplamakmış, yok bilmem neymiş, stabilizerlermiş. Büyük ihtimal onlarda konuşuruz ama gerektiği zaman Türkçe konuşmaya, Türkçe tabirleri kullanmaya gayret edeceğim. Şimdi gerekli malzemeleri ilk önce size göstereyim. Zaten switchlerimizi biliyorsunuz. İçinden çıkarttığımız switchler. Şöyle çıkarttığımız yerlerden hafif kırıklar oldu. Zor çıkartılmıştı tam şuralardan. Bazılarında var, bazılarında yok. Çok önemli değil. Bir dahaki sefer yanlarından çıkartacağız. Yeter ki kırılsın. Bu klavye için gerçekten kırılması gerekiyordu. Çünkü klavyenin, hemen onu da göstereyim sizlere. Bir dakika lütfen. Evet arkadaşlar, şöyle görüyorsunuz. Bu ön tarafı, bu da arka tarafı değil mi? Bakın. Hemen bu köşelere lütfen bakın. Direkt olarak kare kesim olarak var. Yine kare kesim. Normalde güzel markalarda bu taraf, yani arka taraf, ön taraf kare gözükürken arka tarafın tam buraları birazcık böyle ovalleştiriliyor. Ki biraz switch rahat çıksın diye. Yani mesela Epomarker'da genelde ben Epomarker markasını kullanıyorum. Onun tam buraları hafiften böyle, size nasıl diyeyim, ovallik katılıyor. Switch'i tutup çektiğiniz zaman buradan hızlı bir şekilde kayıyor. Ama normal elle çıkartmak istediğiniz zaman tabii ki de çıkartamazsınız. Yani o kadar güzel ayarlanmış ki switch'ler şıkır şıkır çıkıyor. Tabii bu normal ucuz bir yolda bir şey olduğu için tamamıyla kesilmiş, zımparalanmış ve bırakılmış. Yani biz zaten konseptimiz gereği en ucuz klavyeyi adam haline getirmeye çalışıyoruz. Devam edelim. Evet, switchlerimiz burada kırıldı söylemiştik. Hemen yan tarafa alıyorum. Bir tane switch'imizin örneği burada. Bunu da yan tarafa aldım. Yağlamamız için gereken malzemelerden bir tanesi de fırça arkadaşlar. Bu fırçalar gördüğünüz gibi biraz ince, biraz kalın. Sizin tercihiniz, ama ince daha güzel oluyor. Daha rahat çalışma alanı oluyor.
Çok fazla uğraşmak istemiyorsanız da kalın da tercih edebilirsiniz. Hemen bunları da şöyle bıraktım. Evet, bu parçaya gelecek olursak arkadaşlar, bu parça normalde işte Glorious'ta 600 lira, diğer modellerde 500, 400, kim tutturabilene aşk olsun. Bunu 3D yazıcıyla yazdırdım. Büyük ihtimal açıklamalar kısmında bunu göreceksiniz. Açıklamalar kısmında bunu alıp yazdırabilirsiniz. Ve maliyeti 40 lira gibi bir maliyeti var. Kargosu ücretiyle beraber 40 lira daha alıyor. Bu dolap işte sahibinden gibi yerlerde yaptırabilirsiniz. Bunu şeye koyacağım, açıklamaya koyacağım. Verin, onlar zaten basıyor, bilginiz olsun. Bu çiftli olan modeli basacaksınız, bastıracaksınız oradaki arkadaşlara ve artık sizin de bir kolay olmasa da işinizi görecek. Yani böyle rahat çalışan değil. Şuralara çünkü zımpara vurmanız gerekiyor. Özellikle bunu ben zımpara vurmadım ki görün diye zımpara vurulmamış halini. Siz bu uçlara zımparalarda vurarak halledebilirsiniz. Bu da böyleydi. Ben bunu 20 liraya mı ne yaptırdım? Ve çizimini kendim yaptığım için sorun yok. Çizimini kendim yaptım. 20 liraya bastırdım. 40 lirada kargo ücreti verdim. Artık maliyeti hesaplayın. Bunu da bıraktık. Bir tane de evet, bu da bir aparat arkadaşlar. Geçen görmüştünüz zaten. Bunda da küçük malzemeleri tutacağız. Yani minimum maliyetle en güzel işi yapmaya çalışıyorsunuz. Hemen başlayalım ve gösterelim size. Bir tanesi detaylı olarak göstereceğim. Sonrasını hızlı bir şekilde yapacağız. Biz buradaki değil, burayı kullanacağız. Çünkü niye? Bizim switch'imizde şöyle göstereyim. Bakın. Şöyle. Bizim switch'imizde 2 burada, 2 de burada olmak üzere 4 tane tırnak var arkadaşlar. Bu 4 tırnağı ne yapacağız? Burada açacağız. Hemen şöyle göstereyim. Dediğim gibi zımpara yapmadım. Görün ne kadar zor takılıyor ama normalde zor takılmıyor. Bakın, buraya bunu sokacağız. Şöyle biraz bastıralım. Takabilirsek. Yanlış mı takıyorum? Yok, yanlış takmıyorum. Aynen. Bunu bu şekilde taktık arkadaşlar. Şöyle üst taraftan bastıralım. Ve çıkartalım. Gördüğünüz gibi çıktı. Bunu da biraz zor çıkartılıyor. Sebebi ise dediğim gibi biraz zımpara gerekli. Buradaki parçaları kesinlikle kaybetmemeniz lazım. Şöyle, onun için de şu tabı alalım. Şuraya koyalım. Tab diyorum. Neyse artık siz ne diyeceksiniz. Şimdi şöyle size de göstereyim. Bakın arkadaşlar, bu Red Switch'in yani çok fazla detay gösterebilirdim ama çok yakından çekmem gerekiyor. Bu uç kısmı, burada küçük bir tırnak var. Yani ne kadar gösterebilirim bilmiyorum ama artık siz bunu artık yapa yapa anlayacaksınız. Bu tarafta küçük bir tırnak var. Yani her iki burasıyla burası farklı bunun. Siz ona göre çıkarttığınız gibi takmaya lütfen gayret edin. Mesela şunu çıkartalım bir. Buraya zımpara yapmadım. Siz aldıktan sonra zımparanızı yapın. Şu yayı göstereyim. Yayımız gayet güzel, çenç bir yay ama yani olması gerektiği, yani nasıl diyelim, ucuz bir mal. Bu normalde yay böyle olmuyor. Biraz daha kalın oluyor, biraz daha güzel oluyor. Ama biz ucuz malın yapacağız ve güzel bir hale getirmeye çalışacağız. Bunu da looplayacağız. Bir tanesini atıyorum. Bunu atıyorum. Bunu da atıyorum. Şimdi diyeceksiniz ki bunun istasyonu var. Tabii ki de var. Yapabilirsiniz ama böyle de yapılıyor. Ucuz halli halletmeniz lazım. Normalde bunu uğraşmama gerek yok. Çünkü diğerine de yapabilirim. Kendi zımparalarımla yapacağım. Ama bu sefer siz görmemiş olacaksınız. Bu yüzden en iyisi siz görün. Neler yapmanız gerektiğini anlayın. Ve ona göre satın alırsınız ya da yaptırırsınız. Evet. Şöyle switch'imizi tutalım. Switch'imiz de burada arkadaşlar. Burası metal kısım değen yer. Bunu yaptığınız zaman inanın bana artık hep yapmak isteyeceksiniz. Şimdi looplama kısmına geçeceğiz. Bunun için de bunu çıkarttık. Bunu koyduk. Yağ geleceğiz. En önemli kısımlardan bir tanesi. Bu yağ ne yağ? Bunu özel olarak alacaksınız bilmem ne şu bu. Şu ana kadar herkes bu şekilde söylüyor. Hayır, değil arkadaşlar. Silikonlu gres. Bu normalde gres yağıdır. Silikonlu gres alacaksınız. Tabii ki de fiyatı biraz pahalı ama gider küçüğünü alırsınız. Winkel Alman malı daha iyi, daha güzel. Türkiye'de satılabiliyor. Alabilirsiniz çok rahatlıkla. Ama orijinal olduğunu lütfen dikkat edin. Silikonlu gres. Neden? Şu ana kadar bütün araştırmam, yani her yere baktım. İnanın bana, ben böyle araştırmadan iş yapmam. Silikonlu gres şudur. Yağ ama herhangi bir devreye, herhangi bir şekilde kesinlikle sıkıntı vermeyen. Bu bir. İki, toz tutmayan. Yani buradaki klavyenizden bir toz geliyor ya, onu tutmuyor. Orada ona zarar vermiyor ya da kitlemesine engel oluyor diyelim. Toz tutmayan bir yapıya sahip. Bizim de istediğimiz ne switchlerde? Güzel ses çıkartması, akışkan olması ve tok ses çıkartması. Bunlar için ne gerekiyor? Tabii ki de yağlayacağız. Ama yağladığımız zaman oradaki pisliği tutmayacak o yağ, o gres, yani artık ne kullanıyorsanız siz ya da kullanmak istiyorsanız oradaki pisliği tutmayacak ve güzel bir şekilde kayma hissiyatı verecek. Onun için ne yapacağız?
tabii ki de silikonlu, özellikle normal gres değil silikonlu, devrelere de zarar vermeyecek bir yağ kullanacağız. Teker teker yapacağız. Bunu işte yine işte farklı markalar şuymuş bu. Gerek yok arkadaşlar. Winkel'in alın yapın. Hiçbir sıkıntı da olmuyor. Devam edelim. Evet arkadaşlar, video bu kadar. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Bundan sonraki videoda ise switchlerimizi yağlamayı göstereceğim. Neden şimdi göstermiyorum? Video çok uzun olduğu için. Peki neden uzun tutuyorum? Bunu da anlatmak istiyorum. Her aşamayı sizin görmenizi istediğimden dolayı kesinlikle yanlış anlamayın. İşte uzatmak vesaire niyetim değil. Her aşamayı görün ki kendiniz klavyenizi önüne aldığınız zaman rahat rahat o klavyeyi yapmanızı istediğimden dolayıdır. Evet, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.